Merhaba değerli izleyiciler. Hamza Yardımcıoğlu ile bir gündem ötesi programa daha hoş geldiniz. Tabii bugünkü biraz... Gündemin ne ötesi kardeşim? Evet. Gündemin tam göbeği ya. Ya şimdi biz buna hafta sonu programı diyoruz ya abi. Aslında bu program hafta içiyle bağlantılı bir hafta sonu programıydı. Tabii. Yani o iç içe geçmiş birçok konu var. Ve çok yakın dönemden bugüne planlanan bir ajandanın ne oldu, ne bitti, neleri başardılar, neler yaptılar bunları konuşacağız. 2000 yıllık ajanda. Öyle Ben söyleyeyim. yakın dönem dedim abi ama sen 2000 yıla götürdün. Ha, sen tabii işin ezoterik bağlantısını da söyle. İncil'de geçiyor. İncil'de geçiyor. Doğru, geçen program söylediğimiz konu. O zaman şöyle sorayım abi. Şimdi Türkiye'de de bunun etkilerini ciddi şekilde görmeye başladık. Başladık. Sen bir örnek veriyordun. Çin bunun prototip ülkesi, deney ülkesi diye. Deney ülkesi. Çünkü Çinliler sürekli pirinç yiyen, ondan sonra otlu yani et yemediği için çok böyle itaatkar bir topluluk. Onlarda böyle uzak doğu toplumlarında vardır o böyle king chong chong böyle söyle şeyler sürekli bir ezik şey tavırlar falan. Onlar bizden daha ezik yani bizim yine bir vahşi demeyeyim de biraz daha böyle bir şey tarafımız var yani. Ama ona rağmen bizde şey var, gücün karşısında bir ezilme var. Onlarda böyle full böyle güce böyle tapınma neredeyse secde edecekler yani. Öyle bir şey var. Orası daha kolay. Kuzey Kore. Orası da öyle. Evet. Kore komple aslında. Kuzey Kore, Güney Kore aynı kültür. Evet. İç savaştan sonra yani biraz farklılaştılar. Kaç nesil geçti. Yani 50'li yıllardan sahip. Bayağı nesil geçti yani şimdi o normal o değişim de normal de. Çin o yüzden daha kolay bir örnekti. Uygulanması çok daha kolaydı. Zaten sefil adamlar. Böyle karın tokluğuna yıllarca çalışmış falan tipler yani. Orada şu an tam olarak uygulanıyor. Bu sefer bak Türkiye'de nedir şimdi insan herkes diyecek ki ne uygulanıyor falan. Ya bu bak puanlama sistemi var abi. Puanlama. Seni puanlıyorlar. Sosyal puanlama, vatandaşlık puanlaması. Ve senin mesela bak bir örnek vereceğim. Bunu geçen bir izleyicimiz bana bunu iletti. Otelci diyor ki bu karbon ayak izi normalde kişinin adını soyadını falan yazıp kayıt yapıyorsun ya. Evet. Ve devletin senden istediği işte TC kimlik numarası ve emniyete gidiyor ya bilgiler normalde. Şimdi yeni uygulamada formlarda geçiyor ama henüz pratikte uygulanmıyor. Diyor ki doldurmuyoruz. Karbon ayak izi uygulamaları. Senin nereden geldiğin mesela onu şey yapıyorsun bilgisayarda bak. Kaç kilometre geldiğini onu hesaplıyor. Ne kadar karbon tükettiğin gelene kadar. Bak senin karbon puanı veriyor sana. Bir puanlama yapıyor. Ve bütün puanlama bununla ilgili olacak. Hatta bunu bazı şirketler uygulamaya başlamış da haberimiz yokmuş. Mesela internet aboneliği alacaksın ve bakıyor senin şeyine yani paketlerden bir tanesini diyor ki şunu alamazsınız. Neden? Sosyal puanınız, kredi puanınız buna uymuyor. Allah Allah. Şimdi o ne falan? Vallahi biz de bilmiyoruz diyor. Mesela Özer Hoca'nın şeyi oldu biliyorsun. Onun başına geldi. Demek ki bu önce şirketlerde çünkü devlet uygulasa ne oluyor falan ilk başta tepkiler. Ama özel şirkette kimse bir şey diyemez kardeşim. İstediğime satarım, istediğime satmam. Tabii. Yani kriterlerim var, şuyum var, buyum var ki bu hani adamın şeyi de yok. Sıfır borcu hiç yani geciktirmemiş. Anladın mı? Başka şeyleri referans alıyor. Mesela neyi referans alıyor? İşte bu pandemi tırnak içerisinde söylüyorum. Döneminde bu uygulanan politikalara karşı çıktın mı çıkmadın mı? Mesela bu adam çıkmış bir adam mesela. Direkt sistem. Bu solar düzenlem bilmem ne falan hep o da vardı. Yani bu tür oradan bir puanlama yapıyor. Diyor ki bu şey ideal bir vatandaş değil, makbul bir vatandaş değilsin sen diyor. Sistemi tehdit Ve eden o zaman şimdi bak sen eğer bir şeyi satın alamıyorsan lan ben alacağım parasıyla değil mi kardeşim? Yani çok salak bir yere doğru gidiyor. Bu senin puanlama sistemi zaten aynen öyle. Mesela Çin'deki uygulamasına bakıyorsun. Adam gidiyor benzin alacak. Bakıyor puanı bitmiş. Kredi doldurmuş, kotayı doldurmuş. Karbon kotasını. Sen alamazsın diyor. Bir ay bekleyeceksin. Bir sonraki ay diyor alabilirsin. Benim neyi satın alıp alamayacağımı. Kim karışıyor ya? Parasıyla değil mi kardeşim? Alırım. Kime ne yani değil mi? Bunu yapıyor ve şu an bunun adımları, ilk aşamaları Türkiye'de geldi. Kimse farkında değil. altyapısı hazır diyorsun ama henüz pratikte uygulamaya. Yani bak işte diyoruz ya 2000 yıllık metinde İncil'de var ya ona sahip olmayan o dijital para ve dijital kimlikten bahsediyor. 666 o sayıya sahip olmayan ne bir şey satın alabilecek ne de satabilecek. Yani alım satım yok. Hayat bütün ticari aktivite her şey sıfırlıyor yani. Böyle bir kontrol gücünü veriyor yani. O yüzden diyorum 2000 yıllık ajanda.
Bunu uyguluyor. Bak şu an geçti yani. Dünyada uygulanan yerler var. Gideceği yer takvim sonuçta bu. İşte 2030 deadline koyulmuş yani. Hatta buraya şeyi de ekleyelim abi. Evrensel temel vatandaşlık geliri. Bak bu da mesela yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da bir bölgede. Mesela birkaç bölgede pilot uygulaması yapıldı bunun. Tabii. Yapıldı. Ve burada hani hep konuşuyoruz, soruluyor ya. Yapay zeka insanları işsiz bırakacak. Peki sonunda ne olacak? İşte insandan kolay insan, milyonlarca insan işsiz kaldı mı? Evet. Sisteme tehdit olmayacaklar mı? İşte alın size çok güzel bir şeyi. Susturma yöntemi. Ama o bir şarta bağlanacak değil mi abi? Ya tabii ki. Bak ben hep ilk başından beri daha evrensel temel gelirin adını bile kimse telaffuz etmezken 2020'deki özellikle yayınlarda ben çok bahsettim bundan. Nakitsiz topluma geçişin en önemli aşaması. Universal Basic Income diyorlar buna. Evrensel temel gelir. Vatandaşlık maaşı da söylenebilir. Bunu diyecekler ki böyle bir uygulama getiriyoruz. Düşünsene millet herkes atlayacak ona. Evet. Bak müthiş bir popülist yaklaşım bu. Kısa vadede bana getirisi var diyor. Ne güzel para verecekler. Bedava para. Ulan kimin parasını veriyorsun? Karşılığında ne alacak? Özgürlüğünü vereceksin. Evet. Evrensel mutlu çocuk ol diyecek. Bak evrensel temel gelir. O da 3 kuruş. Yani köpeğin önüne yemek kemik atar gibi. Bir şeyi aslında bunu yapıyor. Sen oltanın ucuna o iğneye yan takmasan balık gelir mi? Şimdi balık o yeme geldi. İyi mi yaptı? Kendi açısından. Ya aynı şey ya. İnsan toplumlar için de aynı şey. Diyecek ki böyle bir evrensel temel gelir. Onu gördüğünde herkes diyecek ki ne güzel bedava para diyecek ama öyle değil işte işin aslı. İşin aslı sen oraya girdiğin andan itibaren o da 3 kuruşluk bir şey o da kaydı bir para verecekler. Ona geçtikten sonra bu sefer senin sisteme mutlak itaatini sağlanacak. Ya biz mesela hadi isim vermeyeyim, şehir ismi vermeyeyim, oradaki yaşayan insanlar rencide olmasın. Ya biz o kadar Türkiye'yi gezdik, mitingler yaptık o pandemi döneminde. Abi yüz binlerce böyle devasa kalabalıklar geldi, toplandı, bıkmış insanlar. Sadece bir tane yerde çok az katılım oldu. Muazzam azdı yani diğerlerine kıyasla. Biz şaşırdık. Meğerse orada neymiş biliyor musun? Bilmem ne PTT kart, o şehrin ismiyle PTT kart veriyorlarmış. O kart da bir sosyal yardım. Devlet bunlara 3 kuruş bir maaş veriyor. Tamam, bir sosyal yardım yapıyor. O kadar herkesin o kısıtlayıcı politikalara karşı olmasına rağmen herkes o maaşı kesilmesin diye korkudan bizim yanımıza bile yaklaşamadılar. Şimdi bu da öyle bir şey. Sisteme karşı hiçbir şeye reddetmeyeceksin. Ondan sonra yani bunu doğal yapacak, diyecek ki ya 3 kuruş hani da olsa bir maaşım var kardeşim. Aynı Firavun'un kölelerinin dediği gibi. Ya Firavun tamam kötüydü ama hayatımız zordu. Özgür değildik ama karnımız doyuyordu. Firavun bizi doyuruyordu demişlerdi. Evet. Bak bu kadar basit ya. Mekanizma. Bir de bunu işsizlikle bağlantılı olarak düşünürsen adam sisteme karşı... Kimse uğraşmıyor. Herkes itaat edecek. Herkes bütün saçmalıklara, sistemin bütün dayattığı zorbalıklara, hak gasplarına eyvallah edecek. İşte o yüzden oltanın ucundaki yem diyorum. Abi sen o yemi yesen ne olur? O girmiş, o kanca senin ağzından girmiş. Yani. Ve bu her alanda var abi. Bak seninle ben çok iyi hatırlıyorum. İlk çıktığı zamanlar bu rezerv alan yasası. İsyan ettik yani yayında. Sen kaç yayında söyledin bunu. Ve bunun şimdi denemeleri yapılmıştı. Bak geçen gün bir gazeteci arkadaşımız bir yerden daha paylaşmış. Adapazarı'nda. Orada da bir yeri ilan etmişler. Bak yine el oluyor. Nerede? Gasp. Evet. Devlet eliyle yapıyorlar bu gaspı. Evet. Ve diyor ki 180 metrekare dairesi var, 50 metrekare vereceklermiş. 180 metrekarelik dairesi var. Evet. 50 metrekare verecekmiş. Yani o kadar çok örneği var ki. Gerekçe bile göstermeden. Mesela sadece daire değil, adamın bahçeli evi var mesela. Hatay'da o çok var. Müstakil adam. Diyorlar ki burayı alacağız diyorlar. Gerekçe ne bilmiyor. Yani sana ne kardeşim? Hatta bambaşka gerekçelerle de yapıyorlar bunu. Yani mesela depreme dayanıklı. Kendi yapmış adam yani. Evet. Kendi söylüyor. Ben yaptım diyor ya. Biliyorum bunun olduğunu. Ama diyor bunu alacaklar. Başka bir şey yapacaklar. Belki daha zayıfını yapacaklar. Bizim millete satacaklar. Otel yapmayı falan düşündüklerini duyumunu almış. Böyle acayip şeyler. Ve bu devletin gücünü de suistimal etmek isteyen ve edecek olan birçok kişi de her zaman bulunur biliyor musun? Yolsuzluk olmuyor mu? Tabii. Yapıyorlar. Bunu da sırf adam bakacak müteahhit. Ya burası çok değerlenecek bir arazi ya da değerlidir. Bu adamın eline işte rezerv alan yasası ya da bilmem ne yasası adı altında gasp edelim, buraya yapalım. Site yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Müteahhit. Muazzam bir ant. Tabii. Gidecek belediyedeki adamla anlaşacak. Yapıyorlar da ha. Şimdi mesela bak.
Şu an bir şey söyleyeceğim ama yani gerçek ya, niye gizleyeyim, bak bunu şimdi birçok kişi saçma bir şeye evrilir hale getirmez inşallah. Bundan kaç sene? 5 sene mi ne? Yani 2018 veya 2020 öncesinin de yapılan bütün binalar, bak yeni bina, 5 senelik 7 senelik binalar, hepsi o tarihten sonra, işte geçen yıllarda bu depremden sonra çıkan yeni deprem ya da yapı yönetmeliğine uymuyor, biliyor musun? Yani bugünkü yönetmeliğe göre incelersen bütün binalara yakın karar çıkartabilirsin Türkiye'de. O mantıkla bakarsam Ya o zaman şimdi adam gidecek, karot alacak. Tabii. İstediği binadan alabiliyor. Öyle bir izne tabi değil. Karotu götürerek bu binayı yık deyip zor yıktıracak. Evet. Ya bunu bu hale getirdiler memleketi, düşünebiliyor musun? Şu an bak 5 veya 7 senede, tam ondan emin değilim ama 5 diyelim ortalama. 5 seneden daha eski binaların hepsini şu anda yasal olarak yıkabilirsin. Kötü niyetliler yapabiliyor bunu. Yani bu kadar saçma sapan şeyler. Bir de bunun rezerv alan. Direkt tüm bölgeyi ele alarak. bunu her türlü suistimal ederler. Suistimale çok açıkta bir şeyimiz var, bir toplum yapımız var. Bunu yapılıyor bu. Yolsuzluk, monsluk, her şey var. İşte orayı söyleyecektim abi. Yani bak insanlar artık hayatlarının tam ortasına böyle doğrudan dokunan yerlerle bile karşılaşıyor. Yani bu bütün konuştuğumuz proje içerisinde. Ve buna rağmen ben bakıyorum bir tepkisizlik var ya. Yani sanki insanlar başka bir şekilde uyuşturulmuş ya da oyalanıyor ve başlarına gelebilecek büyük tehlikeyi görmüyorlar gibi. Ya da görmüyorlar. Bak şu anda hala Türkiye'de rakam yanlış olmasın ama yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon üzerinde insan, yani bunu ailelere vurursan belki çok daha fazla bir şey de olabilir. Devasa bir rakamdan bahsediyorum. 20 Sosyal yardım alıyor ya. ciddi bir rakam. Şimdi sosyal yardım alıyor. Hükümete, bilmem devletin politikasına, ama sesimizi çıkarmayalım. Bak bu büyük bir sosyolojik realitedir yani. Hep soruyorlar ya, bu hükümet bu kadar kötü politikalara, bu kadar kötü ekonomi yönetimine, her şeye rağmen nasıl hala %20'lerde oyu var? İşte cevabı bu. Devletin eliyle gücünü kullanarak yani. Tabii o güç de senden benden geliyor. Yani o paranın kaynağı. Toplanan paralarla. Finanse edilen büyük halk kitleleri var yani. Yani. Bu evrensel temel gelirin getireceği noktada bu sadece yüzdelik kesimlerini değil, halkın tamamını tepkisiz, böyle paralize olmuş, ölü gibi bir hale dönüştürüyor yani. Evet. Bu acaba adamlar hesabı mükemmel düşünmüş yani. Şeytani bir şey ama hakkını verelim. Biliyor yani adam nasıl mekanizmanın çalışacağını. Yani toplum dediğim bir mekanizma yani. Doğru. Onun psikolojisi var, davranış kalıpları var, tepkileri var, etki tepki, hangi etkiye hangi tepkiyi verdiği. Bunlar yıllarca ölçülmüş. Bugün gelip baktığında adamlar bunu kurgulamış. İşte senin önüne yavaş yavaş şimdi bu şey geliyor. Geliyor yani. Bir de bu 2019'dan beri anlattığınız bütün bu konular içerisinde, şimdi o zamanlar ben hatırlıyorum, o zamanlar çok da önemli, hadi ya abartma ya falan tarzı yaklaşımlar çok oluyordu. Fakat şu an hepsinin her alanda birer birer uygulamalarını denemedi. Ya ben nereden nereye geldiğimizi söyleyeyim sana. Bak 2013'te falan, 12 o yıllarda. Hatta daha da erken 2009'a kadar da götürürsün. Ben ilk televizyon programlarını 2009'da yapmaya başlamıştım ama o 2010'lu yıllarda falan bu insanların beynine çip takılacak muhabbeti böyle bilim kurgu filminde bile şey geliyordu insanlara. Yani Evet. Şimdi ne oldu? Bak Neuralink. Yani biraz böyle zaman ölçeğinden baktığında nereden nereye geldiğini daha iyi anlıyorsun. Nakitsiz toplumu ilk konuştuğumuzda Türkiye'de ona lan falan diyorlardı. Nakitsiz toplum. Ama bu kavram zaten dünyada vardı. Dünyada entelijansiyada konuşulan bir şey. Tabii. Biz yani bir tane uydurup da getirmiyoruz ki. Cashless society. Bak şimdi artık bu Cumhurbaşkanı'nın ağzına kadar geldi yani. Nakitsiz toplum, dijital para, sanat, programlanabilir para. Zaten merkez bankalarının şeylerinde de var, yani planlarında, programlarında da var. Bizde de var. Ya Keir Starmer daha 2-3 hafta önce resmen ilan etti ya. Dijital paraya geçiyoruz. Nakitsiz dijital kimlik, protestolar var. Şu an İngiltere'de sokaklarda protesto ediyorlar. İşte tam buraya gelmek istiyordum. Bak bu kadar şeylerden bahsediyorsun abi. Mülkiyetsizleştirme, nakitsiz toplum, işte sosyal kredi puanı, evrensel temel vatandaşlık geliri, rezerv alanlar falan. Yani 1000 tane böyle başlığı ayağı olan bir proje. Ve bunların sanki hepsinin temeli şuraya bağlanıyor. Sanki bunlar dijital paraya, dijital cüzdanlarınızla birleşince bir dijital paraya geçildiğinde sanki tam anlamıyla uygulanmaya başlayacak gibi. Çünkü para... Başka türlü uygulayamazsın ki zaten.
yani onun uygulamanın tek yolu her şey kayıt altında. Bak şimdi az önce verdiğimiz örnek vardı ya. Sen mesela gidiyorsun fiş alıyorsun. Fişin üzerinde senin adın yok. TC kimlik numaranı soruyorum. Ben bir tane tişört alacağım. Sana diyor mu TC kimlik numaranı ver dese lan sana ne dersin yani. Ama bu yasal zorunluluk haline getirildikten sonra bunu vermene bile gerek yok. Zaten dijital kimliğinden ödemeni yapacaksın. Tabii. Dijital kimlikten ödeme yaptığında o direkt TC kimlik numaranla çıkacak o ödeme. Ve senin aldığın her şey bilinecek. Ve her bir aldığının bir karbon puanı olacak. O puanlamaya göre sen artık alışveriş yapacaksın. Doldurunu alamanı. Yani senin artık bu kontrol değil. Bak kontrol veya gözetim falan değil ha. Yani gözetim ben bir sürü şey alıyorum. Birileri beni gözetliyor. Ama istediğimi yine yapıyorum. İstediğim yere yine gidiyorum. Ama o gözetleyenler bu sefer ne yapmaya başlayacak? Beni gittiğim yerde dur diyecek, davetiye gidemezsin. Tam şu hüküm. Ötesi var mı bunun? Çünkü çoğu kişi diyor kontrol ederlerse etsinler. Ulan sadece kontrol değil ki. Orada olsa yine iyi. Şu an zaten öyle yani. Millet zannediyor ki sadece böyle gözleyecekler. Ne yaptığına bakacaklar. CIA beni izliyor falan diye böyle şakaları oluyor falan da. Kardeşim hadi izlesin yani. Zaten her şeyi izliyorlar. O değil mesele. Sadece izlemekle kalmıyor. Orada kalsa iyi. Yani trajikomik bir şey daha doğrusu. Yani CIA seni tek başına tabii ki ne yapsın? Ama bunu bir toplumsal herkesi izliyor. Ama algoritmayla yapıyor bunu. Abi bunu algoritma yapıyor. Bunları her bir kişinin davranışını tek izliyor. Bir de bunu en yukarıda tepede toplumsal olarak bunu tabii yapıyor, oranlıyor, bakıyor toplum. Mesela sorayım abi. Kalamasını alıyor. Şimdi CIA Türkiye'de toplumun neye tepki vereceğini, neye ne kadar tepki vereceğini, neye heyecanlanacağını, neye üzüleceğini her şeyi biliyor, ölçüyor. O zaman CIA istese şu an Türkiye'de veya bir başka ülkede toplumları bu anlamda manipüle edecek hareketler başlatmaz. Etmiyor mu? Başlatmıyor mu sanıyorsun ya? Bu Yasemin devrimleri başladığında Arap dünyasında orada bir sürü CIA ajanı vardı ya. Ben o dönemi çok yakın takip ettim. Hem de göbeğinde takip ettim. Ben Cezire'deydim ben ya. Ya Amerika'dan adamlar geliyordu. Bunlara eğitim verilmesi için işte sosyal medyadaki iletişimin sağlanması. Ondan sonra hatta böyle şeyler yayınlandı ya. Böyle kitapçıklar yayınlandı. Nasıl hükümet devrilir, bilmem ne PDF'ler. Neler oldu. Yani bunlar kullanılıyor. Yönetiliyor bu süreçler. Ama onun da dışında toplumun tercihlerini de belirleyecek bir şeydi. Bak sana oy tercihini bile belirletebiliyor ya. Mesela bunu Cambridge Analytica ile yaptılar. Amerika'da George Bush'un zamanında yok. Donald Trump'ın ilk dönemiydi tabii. Birinci dönemiydi. Bu Cambridge Analytica diye bir şirketle çalıştı. Bu dava konusu oldu. Evet. Manipüle ettiler seçimleri diye sosyal medya üzerinden. Acayip bir şey var orada yani. Senin önüne sürekli getirilen bir şey var. Mesela bak bir reklamı hiç ilgini bile çekmese görüyorsun kapatıyorsun. Görüyorsun kapatıyorsun. Onun belli bir sayısı varmış. Kaç kere 20 kere mi ne falan bir şey. Ya o geldiği zaman artık yeter lan diyorsun. Neymiş bakayım tıklıyorsun. Veya bir ürün sürekli geldi ya. Belli bir sayıdan sonra alıyormuşsun onu. O acayip sana psikolojik bir şey yapıyor. Baskıyla böyle acayip teknikler var. Bu senin hangi partiye oy vereceğine ya da nasıl işte bir referandumsa evet mi hayır mı diyeceğine kadar belirliyor yani bunlar. Abi Facebook'ta yaptılar bunu işte. Mark Zuckerberg bununla alakalı yargılandı. Tabii yani. Tabii işte o o Cambridge Analytica renk göstererek abi senin anlattığın gibi. Böyle belli renk tonlarını abi göstererek abi seçmenin abi kararını değiştirdiler. Bunlar yargılan zaten vardı. Tabii ne davalar oldu yani o Facebook davası Cambridge Analytica böyle eş zamanlı yürüdü bunlar. Evet. Bu davalar. Hatta orada çok başka konular da ele alındı işte çocukları korumaya yönelik ne yaptın falan gibi çok başka bir şey de vardı orada. Ama ben günün sonunda şunu görüyorum abi. Bütün bunlar iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda küresel şirketin eliti tarafından planlanıyor ve bu ajanda uygulanıyor. Fakat bir yerden sonra sanki devletlerin tabela devleti olarak kalacağı bir tabloya evrilecek gibi bu. Çünkü bak devletin yaptığı hizmetleri söylüyorum. Sağlık özel şirketler yapıyor mu? Yapıyor. Güvenlik özel şirketler yapıyor mu? Yapıyor. Hukuk özel şirketler istese şu an yapay zeka destekli algoritmalarla en kralını yapar. Yani bugün 50 yıllık hakimin bilgi birikiminden daha fazlasına sahip olan yapay zeka destekli algoritma uygulamalar var. Aynı şekilde avukatlar. Bütün bunları düşündüğünde hakikaten özel şirketlerin devletin yapıp da yapamadığı ne var diye insan düşünüyor. Orduları bile var hiç. Bak yakında bunun bir adım ötesi özel mahkemeler kurulabilir. Şimdi yani bu en son şey artık yani devletin asli görevi en temelinde ne var? Adalet, güvenlik, temeli adalet sağlamak.
adalet mülkün temeli. Yani o yargı sistemi ama adalet tabii ki yani. Sadece yargı demek adalet demek değil ama mülkün yani devletin temelidir. Şimdi bir de orada şu bir şey de var orada. Tezat bir garabet de var. Türk milleti adına karar açıklar Türkiye'de hakimler. Türk milleti adına karardır. Değil mi? Evet. Öyle yazar da. Öyle yazar. Yazar. Şimdi Türk milleti adına kararlar alınıyor. Bakın kamuoyu vicdanını yaralayan, yerle bir eden ne kararlar alınıyor. Nasıl bizim Türk milleti adına oluyor? Onu da bir kenara koyarak söyleyeyim. Şimdi bak Sırbistan'da bir bakanlık kuruldu. Yapay zeka bakanlığı. Bir bakan yok yapay zeka. Şimdi o ne yapacak? Kamu ihalelerini denetleyecek. Yani bu mecburen yayılacak. O dediğin gibi devletlerin şeyi aslında devletlerin demeyeyim de devleti yöneten insanlar diyelim. Böyle hep bir gruplaşmalar olur. Gücü elinde tutan insanlar. Bir sınıf, yönetici bir sınıf. Köleler hiyerarşisinde daha üstte olan bir sınıf o vardır. Ama onlar da köleler. O ayrı. Ama o hiyerarşide Üst sınıf köle. şeyde ya mesela tarlada zenciler pamuk topluyor. Ondan sonra elinde bir tane kırbaç olan başka bir tane daha zenci var. Çalış ulan diyor. Aynen öyle, doğru. Çok güzel benzetti. Doğru. Yani bunu yaparlarken de hep bak daha önce zenci köleleri çalıştırırlarken beyaz kahya koyduklarında isyan çıkmış. 1800'lü yıllarda bunun çok örneği var. Bunları bayağı dövmüşler kahyaları, hatta öldürdükleri de olmuş. Sonra fark etmişler ki zencilerin başına zenci kahya koyarsan isyan çıkmıyor. Şimdi ulusların başına gelen liderlere baktığında şimdi adam kendi gelip ve dışarıdan bir sömürge valisi gönderip yönetmektense Onu denedi İngiltere. Başarılı olmadı. yani olmuyor işte. Evet. Kendi işlerinden çıkarılmış ve küresel sisteme hizmet eden kahyalar diyelim, devlet başkanları, krallar ortaya çıkıyor. Bunlar da neden küresel sisteme hizmet ediyor? Etmesin de göreyim. Hadi bir kuruş döviz getir, yatırım getir. Bana komik gelen her konuda o kahyalarla farklı düşünen farklı kahya adayları, onlar daha da hevesli. Onlar tabii zaten diyor ki kardeşim bak diyor hani onun yerine ben gelmek mesele değil ki tek başına. Orada kalmak mesele. Şimdi patron, küresel sistem seni orada kalmanı istemezse duramazsın ki. Senin hayat damarlarını bir keser. Finanstan bahsediyorum. Seni bir ekonomik krizle yerle bir eder. Yani ne bir sonraki seçimi kazanabilirsin. Hatta bu daha şiddetli bir boyutta olursa bak dünyada devrimler yaşanıyor. Tabii. Halk devrimleri. Hepsinin en tepesinde ne var? Finansal bir çöküşün ekonomiye sirayet etmesiyle tencere yani nihayetinde geldiği nokta tencere yani. Kaynamadı mı? Tencere hep örnek veriyorum ya bunu. En büyük, en güçlü hükümet tenceredir kardeşim. Tencerenin önünde hiçbir krallık duramaz. Hiçbir ordu duramaz. Tabii ki günün sonunda nihayetinde insanlar karnlık karalarının acıkmayı o tencere kaynayacak. O kaynamıyorsa iş bitiyor. gerekirse ekmek yiyecek. Onun da Ne de olacak yani. tabii o da işte o damarlardan geçen kan gibi likidite, bak likidite sıvı ne para nereden geçiyor? O damarlar ne? Finansal sistem. O adamlar patronun elinde. Tabii. Küresel patron. Ya bunu söyleyince de Hamza abi insanlar şey gibi algılıyor. Mesela örnek veriyorum şu an farazi. Öyle söyleyeyim. Apple değil mi? Apple bir şirket. Apple deyince aklımıza ne geliyor? İşte telefon üreten, tablet üreten falan filan bir firma geliyor. Ama Apple'ın sahibi olan kişinin dünyanın birçok ülkesinde kendisine doğrudan bağlı olan veya alt yüklenicilerle beraber bağlantılı olan yüzlerce şirketi var. Ve neredeyse birçok alanda bunlar. Yani biz o şeyi söylüyoruz ya, bir küresel elit var ve bunlar iki elin parmaklarını bile geçmiyor belki de diye. Hakikaten öyle. Ama insanlar bunu sadece şey gibi alıyor. Ha işte ya Apple. Tamam. Dünyada bildiğiniz ne kadar marka varsa, dünya küresel markalardan bahsediyorum. Türkiye'de böyle yerel şeylerden bahsetmiyorum. Ufak tefeklerden bahsetmiyorum. Dünyada kardeşim ne kadar marka varsa aklınıza gelen. Bak istinası yoktur ha. Hepsinden bahsediyorum. Bunların hepsinin sahibi ortak bir yapı. Nasıl bu? Şirketlerin hisselerini topluyor. Mesela Apple'dan bir örnek ver. Sadece Apple değil ki. Mesela meşrubatla ilgili farklı markalar var. Hepsinin başında aslında tek bir marka. Yani her şeyde savunma sanayide tut, ondan sonra gıda, yani ilaç. Yani mesela sadece Unilever'in şeylerine bak. Marka altındaki markalara bak. Yani bulaşık süngerinden tut da yani 7 milyon çeşit, tamam mı? Bütün her sektörde, her alanda şirketler var ya, bunlar birçok alt şirketlerin sahibi. Peki bunların sahiplerine gidip baktığın zaman ne görüyorsun? Bu en tepede dev markalara ulaşıyor ya. Evet. O devlerin sahipleri kim diye bakıyorsun? Ya
5 tane. Tabii şu kadarı geçiyor mu diyecektim böyle zaten. Ya hep aynı isimler çıkıyor. BlackRock, State Street, Vanguard. Ondan sonra bir tane daha vardı. Ne vardı bir tane daha? Fidelity var. Tamam diyorsun, ulan bütün hepsinin nasıl sahibi olur ya? Buna bakmak çok kolay ya. Shareholder diye aradığı zaman Google'da çıkıyor zaten. Tamam, bunlarınkine bakayım diyorsun. Bakıyorsun. Birinciye bakıyorsun. Hissedar yapısını, sahibi bu üçü. İkinciye bakıyorsun, sahipleri kim, bu üçü. Buna bakıyorsun, bu üçü. Buna bakıyorsun, bu üçü. Bu nasıl ilişki kardeşim? Ve bunlar bankalardan bak. Bankalar diyorsun ya, yani en tepede bankalar falan da, bunlar bankada değil ha. Bunlar fon yönetim şirketleri. Fon yönetiyorlar. Bu fonların içerisinde bankalar da var. Hani hep sistemin sahibi bankacılık, tamam da onların da sahibi bunlar işte. Dünyada ne kadar banka varsa hepsinin, ve öyle bir yere kadar gelmiş ki mesela bak, emlak konut diye bir şey var değil mi? Türkiye'de sözde TOKİ'ye bağlı. Bak, bakanlığı TOKİ'de bakanlığa bağlı ya, Çevre Şehircilik bilmem ne. Bakanlığa bağlı bir kurumun bir iştiraki olan bir şirket. Diyorsun ki devlet. Bak hissedar yapısına bak. En büyük finansal şeyi olarak, evet, en büyük hisse TOKİ tutuyor. Geri kalan hisseler kim biliyor musun en büyük hissedar? BlackRock. Açın bakın görürsünüz. Lan buraya kadar ya. Senin devlet kurumu zannettiğin şeyin bir arkasından çıkıyor. O zaman bir örnek daha vereyim. Sen daha iyi biliyorsun o dönemin iktisadi yapısını. Osmanlı Bankası. O zaten direkt Rothschild sahibi. Yani Hatta şeylerle padişahla görüşüne dair falan taşeleri var ya. ya Osmanlı'nın Merkez Bankası gibi çalışmış. Galata Merkez Bankası'nın Gibisi de fazla ya. Öyle yani zaten. öyle ya, tabii Osmanlı Merkez Bankası diyebilirsin yani. Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası değil ki. Adı Osmanlı Bankası. Ya herhalde öyle olacak yani. Adını öyle koyacak. Şeyde de var ya. Çok güzel, hoşuma gider o örnek. Diyor ki Özgür Suriye ordusu ne özgürdür, ne Suriye'dir, ne de ordudur. Zaten Bir kere neye eksikse adında o. Suriyeli adam yok. Hepsi dünyadan da, Asya'dan bilmem nereden devşirme teröristler, katiller, kiralı şey. Ondan sonra ordu değil, terör örgütü ve özgür değil. Hani ama ismini nasıl vermen lazım? Oranın yerel gözükmesi lazım yani. Evet. O yüzden o isimlerin de mesela arkasına bak yani. Acaba gerçekten öyle mi? Hep farklı şeyler çıkıyor. İşte günün sonunda abi. Bir şey daha bak isim seni kandırmaya yönelik. Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Böyle bir şey. Bak Türkiye Cumhuriyeti diyemiyor. Orada ince bir nüans var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti dese yasak diyemez. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşu değil ki o. Türkiye Cumhuriyeti ismini sadece Cumhuriyet'e ait şeyler kullanır. Bak darphanenin bastığı parada, çünkü darphane devletin bir kurumudur. Altında Türkiye Cumhuriyeti yazar madeni parada. Veya bak Ama kağıt parayı Merkez Bankası basar, orada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor. Evet. Niye Türkiye Cumhuriyeti orada yazmıyor da darphaneninkinde yazıyor? Çünkü o devlete ait. Ama bu şirket. Ama bakıyorsun Cumhuriyet. Yani böyle yiyorlar, anladın mı milleti? O yüzden bu yapı işte bahsediyoruz ya, bu karbon bilmem ne şu bu. Bu arada Türkiye'de de dijital paranın altyapısı dijital TL. Merkez Bankası parası. pilot uygulamalara geçecekler herhalde. Bunlar yapıldı, bu çalışmalar hep yapıldı yani ilerisinde. Son fazı ne biliyor musun? Hukuki faz. O artık yani iş bitti. Hukuki olarak da bunun Düzenleme kanuni düzenlemesi. bir şey kalmadı. Yani kanuni düzenleme yapıldıktan sonra faz 3 oluyor orası. Şu an faz 2 çalışmalara yapılıyor. Faz 2 de şu. Yani faz 1 tamamlandı, bütün algoritmik altyapı falan teknolojisi. Faz 2 bu test, pilot testler şunlar bunlar. Faz 3'te de Mesela 5G'nin gelişiyle de bilmiyorum. Sen tarih olarak kafanda bir şeyler var mı mesela? Bu dijital paraya geçişle alakalı. Pilot uygulamalarını demiyorum da yaygın. takvim şu. Takvim en geç 2030. En geç gibi. Ama daha erken yapmak istiyor. Yani en geç derken dünyada tamamlanmış olmasının en geçi. Ama işte 2026'da muhtemelen bilmiyorum, Türkiye'de bir de yine bir seçim, erken seçim isteyecekler. Gider mi gitmez mi? Yani o ortamda bunu gündeme getirmeye cesaret edebilirler mi? Nasıl olur? O da ayrı bir konu ama yani 2026 çok yakın bir tarih. Muhtemel bir tarih gibi geliyor bana. Faz 3'e geçiş için. Evet. Yakın. Burada tabii şey de ilginç. İlk başta ulusal dijital paralar noktası var. İşte o ulusal zannediyorsun. Tırnak falan değil. Tırnak içerisinde ulusal diyelim. Yani ulusal dijital paralar, her devletin kendi dijital parası. Bir de bundan bir sonraki aşama. Yani tek dünya dijital parası noktası. Şimdi bak. O senin biraz 2000 yıl öncesine isimlendirdiğin şeye geliyor bence. Abi bak. Şu anki sistemin birebir oraya modelleyelim. Bütün dünyada herkesin bir yerel para birimi var. Türkiye'de biz TL kullanıyoruz. Ama bir de bütün dünyada
ortak bir rezerv para var. Ticaretin yapıldığı, fiyatlamaların yapıldığı. O ne? Amerikan doları. Sen bugün girip petrol alacaksan petrolün varil fiyatını kaç TL diye soramazsın. Kaç dolar dersin, onu TL'ye çevirirsin. O anki dolar kuru neyse onun üzerinden ödersin. O rezerv para değil mi? Aynı şekilde ne diyelim bir hangi ülke olsun? Ne bileyim aklıma birden geldi. Almanya. Ya. Almanya diyelim. Macaristan diyelim. Macaristan'ın kron mu ne kullanıyor? Parası ne? Galiba öyle şey. Neyse Macar parası. Bununla ne kadar diye soramaz. Petrol dolar ne kadar onu kendi kuruna çevirir. Tabii. Şimdi arada bir ne oldu? Bir parite belirleyici bir kur var. Bir kur çıpası bir şey var yani orada. Şimdi dijitale geçtiği zaman da bütün ülkeler kendi dijital merkez bankalarının parasını çıkarırken orada IMF, tamam mı? Dünya Bankası, bir de BIS yani Bank of International Settlements. Bu 3 tane yapı. Bunların konsorsiyumunda bir yapı. Yeni bir rezerv para, dijital para. Bununla ilgili isim tartıştılar geçtiğimiz yıllarda. Phoenix adı geçti, Unicorn adı geçti. Hep böyle mitolojik şeyler ha. Phoenix, Unicorn, tek boynuzlu at falan. Hep mitolojiden şeyler fark etmez. Bu öyle bir para olacak ki uluslararası standart. Aynı bugün doların şeyindeki bir para dijital, küresel dijital merkez bankası. Zaten BIS nedir? Dünyadaki merkez bankalarının merkez bankasıdır. Ve bununla fiyatlamada her şey bununla yapılacak. Bir ülke diğer bir ülkeye ticaret yapacağı zaman hemen Unicorn üzerinden fiyatlama, oradan rezerv tutulacak. Mesela senin TL para ürettin. Kuru ne bunun? Yani ne? Anladın mı? Sen bir rezervinde Unicorn tutacaksın. Bu yeni sistem böyle. O yüzden genel dijital paralar aslında ulusal olmuş olmuyor. Göbekten tepeye bağlı. Evet. En tepede kuklacının eli var. Parmağında ipler var. Böyle oynatıyor. Kukla da böyle hareket ediyor. Tabii bu hani şey derler ya hep para veren buyruk eder ya da paraya hükmeden insanlara hükmeden insanlara hükmeder diye. Hakikaten oraya doğru gidiyor. Ama ilginç bir şey var. Bir de bu köleliği gönüllü bir şekilde isteyen ve hatta propagandasını yapanlar var. Onlar salak. Yani mesela diyor ki bak bir örnek vereyim. Bu sistemler diyor geliştiğinde işte vergi kaçakları olmayacak. İşte sosyal kredi puanları mesela. İnsanlar artık işte toplumsal normların dışında böyle kötü işler yapamayacaklar falan filan böyle bir Pollyanna tablosu çiziyorlar mesela. Bunu hep propagandasını yapıyorlar. Gerizekalı vergi kaçakları olmayacak, kayıt dışı ekonomi olacak falan diyorlar ya. Ulan daha ne istiyorsun salak? Kayıt dışı ekonomi kötü bir şey mi? Aman abi. Yani. Şimdi tamam bana söyle. Türkiye'de ekonomiyi kayıt dışından kayıt içine getir. Ertesi gün kilit. Çöker ya. Yani Türkiye'de hala bir ekonomi dönüyorsa kayıt dışının sayesinde ayakta duruyordur yani. Ya bunlar kayıt içine giriyor da. Bak yani hakikaten tabii bir tarafı da siyasete dayanıyor. Yani şimdi vergi kanunlarını falan görüyorsun değil mi abi? Yani ya işte düşünsen. Ya daha gırtlağımızın neresine onun dışına çıkamıyorsan öyle bir şeye geldiğinde devlet diyecek desek ki yarın sana diyecek de bunu mesela. Sana bir kere hatta dedim bile. Mesela diyor ki sana sen bir kere vergi ödüyorsun. Ondan sonra yok beğenmedim bir daha ver bakayım diyor. Bu ne lan? Ulan bir vergi 2 kere aldılar bunu. Yeni gelen vergi duydunuz mu? Ne o? Belli başlı meslek gruplarını abi yıllık abi harç yani. He doğru. Evet. Tabii. Polise 20.000 lira yıllık. Şimdi bir de öyle var. Baktılar Mehmet Efendi para toplayamayınca yeteri kadar. Yani lokantalara kadar vergi memuru göndermiş. Ya bakıyor o zaman diyor ki ya bunlar beyan olmuyor veya oluyorsa da işte gider mi falan mı bile. Diyor ki ben en iyisi toptan böyle alacağımı söyleyeyim diyor. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Dişçi misin? Bilmem nesin. Senin tarifen şu bana bu kadar vergi vereceksin. Ha daha az şey olursa itirazla bilmem ne bir sürü tantana da. Evet. Yani senin böyle gücü ne kadar yetiyorsa o kadar alır senden sistem vergi tamam mı? Evet. Küresel vergi sistemine geçiyoruz. Karbon vergisi bak. Bu karbon vergisi küresel merkezden yönetilecek. Senin böyle gırtlağını sıkar. Tamam mı? Yedin ya böyle çıkar lan der. Onu bile alır senden. Evet. Şimdi sen öyle bir ortamda kayıt dışı bak nasıl küfür edecek onu söyleyen gerizekalı. Ama kafa çalışmıyor. Çünkü zeka zamanı kurgulayabilme kabiliyetidir. Budur tanımı. Zamanı kurgulayabilmek. Şu olursa bu olur, bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Ne kadar ileriyi kurguluyorsan o kadar zekisin. Ne kadar hiçbir şey kurgulayamıyorsan gerizekalısın. Bir de seni gibi insanlar huzur kaçırıcılar abi.
konfor bozucudur. Çünkü insanlarda böyle bir şey var ya hani Bir adam Oturlar otursun, olsun. o bir 3 ay o oturduğu yerden kalkmasın, yattığı yerden kalkmasın. Kalkamaz biliyor musun? evet. Kasları erir. Yani huzursuzluk iyidir yani. Dürtülme, provoke olma. Yani ölürsün abi. Huzur öldürür. Sen bir de geçmişte bir örnek vermişsin. Bak mesela şimdi noterlere araba alım satımında falan araba alım satımı falan bu gibi şeylerde biliyorsun bir harç alıyorlardı noterde. Bir şey alıyorlardı. Şimdi ona sabit bir şey getirmişler. Binde bilmem kaç bir şey alacaklarmış. Binde atıyorum 2 örnek veriyorum. Senin bir çıkarın var ya sen ne demiştin? Sana bir kancayı bir defa takarlarsa o bu sene binde 2'dir. Ha, Sonra binde 5 olur. Sonra 5 olur. İlk başta rahatsız etmeyecek bir rakamdır. öyle baş. Bak yine aynı yöntemi yapıyorlar mesela. Maalesef bu gasptır. Başka bir şey değil yani. Ama bütün bunlar bana bir şey çiziyor abi. Bir tablo çiziyor. Ben diyorum ki ulus devletler şu an halklarını bezdirmeyle uğraşıyor. Ve çok iyi de beceriyorlar ha. Evet. Çok iyi de beceriyorlar. Ulus devletler de kalmayacak. Evet. Ulus devletler artık gerek yok. Tabela devleti olacaklar. Bu kafayla ilerlesek Evet, zaten de bak ulus devletlerin çıkışı da bak o dönem gerek vardı. Niye vardı? Krallıkları ortadan kaldırmak istiyordu sermaye. Evet. Öyleydi ya. Bak. Yaptı bunu. O dönemin ideolojileri bak ulusçuluk, milliyetçilik o yüzden çıktı. Bunlar da yok olacak. Şimdi ulus devlet falan da gerek yok şu anda. Şu an ulus devletlere karşı bir şey üretiliyor. O da sözde ama sözde yani hani küresel bir şey böyle insanlığın böyle ortak Evet. bir Küresel. şey noktası, ortak bir hükümeti. Olan en beteri yani aslında. Evet. Şu an onu çalışıyorlar, oraya doğru götürüyorlar da. Ama ben hiç onun gerçek olacağını ben düşünmüyorum yani. Herkes düşünebilir. Ben düşünmüyorum abi. İstiyorsa bana çok aşırı iyimser de diyebilirler. Ben bunu iyimserlik, kötümserlik olarak da bakmıyorum. Ben bunun kafamda kurduğum matematik bunun olmayacağını söylüyor bana. Temellendirdiğin bir şeyler var mı kafanda kurduğun fikirlerde? Mesela örnek verebilir misin? Bir kere İster misin? bu adamlar bunu nasıl yapıyor? Dijital dünyada yapıyor. Hı. Dijital dünyada tahakkümü fiziki dünyada sağladığın gibi sağlayamazsın. Orada silahlar yok, top tüfek yok, ordular yok. Sadece bilgi ve liyakat var. Orada sadece liyakat sahibi olan ya da o aklı yeten orada güçlüdür. Ama sadece bunların aklı yetmiyor. Geri kalan aramızda da o kadar çok aklı yeten adam var ki o dünyada bunların ağzına sıçacak yani. Onu biliyorum. Ve bunu nasıl yapacak? İnsanlara fayda önererek. Bunların sunduğu sistemin alternatifini sen de sunabilirsin. Mesela bak bugün Merkez Bankası para bastı. Sen de dersin ki ben de bastım ulan. Ve sen de para bastın ve karşılığında birinden gelirler sana der ki kalpazansın sen derler. Ve seni ama tepe taklak ederler. Doğru. Değil mi? Doğru. Bu dünyada yapamam. Ama o dünyada git para bas bakayım. Bak adam yaptı işte Bitcoin'i yaptı diye. Sadece bir misal yani. Sistemden bahsediyorum. Yeni sistemler kur. Gelsin seni bakayım. Top tüfek geçmiyor ki. Seni tutlayamaz ki orada. Anonim takılıp kalabilirsin. O işte orada insanoğlunun faydacılığı. Yani bence dünyayı iyi bir yer yapacak olan şey ne biliyor musun? İnsanın içindeki kötülük. Tam zıttını da olacak diyeyim. Ya da yok faydacılığı diyorsun. Faydacılık işte bencillik insanın kötülüğüdür. Dünyayı iyi bir yerde yapacak olan şey insanın içindeki kötülüktür kardeşim. İyilik de iyiliği dünyayı bir yer olmaz. Tam tersine o yapacak onu. Çünkü herkes kendine faydasıyla gidecek. O küreselcilerin karşıtı olan merkeziyetsiz sistemi benimsediği zaman ne olacak biliyor musun? Yeryüzünde. İşte o Tanrı'nın krallığı dediğimiz şey odur yani. Kimsenin kralı olmadığı bir mülkiyet. Aslında kendi içinde zıttını doğuruyor. Ama bunlar işte ne? Tam tersine. O yüzden mülkiyete karşı çıkıyorlar. Tabii. Bak dünyada Tanrı'nın krallığının vuku bulabilmesi için yani krallığın mülkünden bahsediyorum. Mülk-i semavatın yeryüzüne arza inebilmesi için genel mülkiyetin kimseye sahip olmaması. Hiç kimsenin ona sahip olmaması gerek. Genel mülkiyet hiç kimseye ait olmaması lazım. Ama bu nasıl olur biliyor musun? Herkesin özel mülkiyeti olursa olur. Bugün mümkün mü bu koşullarda, bu finansal koşullarda kimse ev alamıyor. Bu sorun çözüldüğünde, özel mülkiyet sorunu dünyada çözüldüğü zaman o zaman işte yeryüzünde mülk-i semavat arza iner. Hatta bir kurtarıcı beklentisi var ya, ben kişi olarak sakın kimseyi beklemeyin öyle bir kurtarıcı. Bir fikrin herkes tarafından, belki o bir kişi verebilir o fikri fark etmez. Herkes tarafından benimsendiği bir dünyada o fikir ne olacaksa bu merkeziyetsizlik fikri diyoruz ama biraz daha somutlaştırmak gerekirse konut sorununa çözüm.
herkesin mülkiyet sahibi olması. O zaman dünya bambaşka bir yer olur. Çünkü özel mülkiyet sorunu çözüldükten sonra genel mülkiyet sorunu, dünyada devlet sorunu çözülür. Doğru. Çok da mantıklı. Tabii biz burada bunların neler planladıklarını, neleri tartıştıklarını, ajandalarında neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama senin de söylediğin gibi yani bazı şeyler kağıt üzerinde planlandığı gibi olmuyor. Çünkü kağıt üzerinde planlarken sürprizlere yer yoktur orada. Orada sen her şeyi kendin matematize edersin. Ona göre bir yol çizersin. Ama hayat da sürprizlerle dolu. Bu sistemin özelliği hakikaten ya bak oraya getireceğim. Yani bugün bir kurtarıcı diyelim ki Mehdi. Mehdi geldi. Mehdi'nin yapacağı şey ne olacağını zannediyoruz ki. Yani eline kılıcı alıp savaşmaya mı çıkacak? Yani eğer bu bugünün sisteminde gelirse kesinlikle bir yazılım mühendisi ya da hacker olması lazım bu mantıkla baktığımızda. Sistemi tam tersine çevirebilecek bir adam olması lazım. Yani yine bu sistemin içerisinde doğacak ve bu sistemi tersine çevirecek. Boğmuş bile olabilir ya. Gelmiş bile olabilir. Farkında iyi olmayabiliriz yani. O fikirler çünkü ortaya atıldı, var şu an bu. Evet. Merkeziyetsizlik dijitale uyarlandı bir kere. Uyarlandı ve biz şu anda onu kullanıyoruz. Evet. Yaygınlaşmasını bekliyoruz. Evet. Hani onun yardımcıları Ashab-ı Kehf ya. Yani burada bize de bir Ashab-ı Kehf misyonu yükleniyor aslında. Eyvallah. Nasıl yani? Abi ağzına sağlık. Ürün ağzınız. Güzel bir yayın oldu. Yani bugünlere şimdi 5 yıldır 6 yıldır anlatıyorsunuz ama bugüne geldiğimiz son noktada, son aşamada ne oluyor ne bitiyor bunları da değerlendirmiş olduk. Tekrardan teşekkürler kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık senin de. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler. Konuyla alakalı varsa sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Özellikle bizim kaçırdığımız, ıskaladığımız noktalar varsa farklı kaynaklardan onları da yazarsanız sevinirim. Beğenilerinizle, desteklerinizle şimdiden teşekkürler. Bir sonraki yayında, bir sonraki gündem ötesi yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.